Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere senelerdir çok severek yaptığım ve de brokoli tüketmeyenlerin bile afiyetle yediği çok lezzetli bir brokoli tava tarifiyle geldim. Tarifimiz için öncelikle bir adet orta boy brokoli alıp güzelce yıkayalım. Yıkadıktan sonra yapraklarını kesip çiçeklere ayıralım. Ve brokoliyi şöyle kabaca doğradım. Şimdi mümkün olduğu kadar ince bir şekilde keselim. Özellikle baş kısımlarından aşağıya doğru keserseniz çok daha güzel olur. Ve tamamını gelişigüzel bir şekilde doğradıktan sonra uygun bir tencerenin içerisine alalım ve üzerlerini geçinceye kadar su ilavesi yapalım. Şimdi tencereyi ocağa alalım ve orta ateşte kapağı kapalı bir şekilde brokolilerin haşlanıp birazcık yumuşamasını bekleyelim. Dilerseniz suda değil buharda da haşlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış. Şöyle yeteri kadar kaynattıktan sonra bir çatalla veya bıçakla kontrol edelim. Birazcık yumuşamışsa yeterli olmuştur. Şimdi ya tamamının suyunu süzelim ya da bir süzgeçle brokolileri suyun içerisinden alalım. Sudan aldığımız brokoliler birazcık ılıyana kadar beklesin. Bizse geçelim diğer malzemelerimizi hazırlamaya. Öncelikle 2-3 diş kadar sarımsak alıp olabildiğince ince bir şekilde doğrayalım. Veya dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Ve doğradığımız sarımsakları önceden haşlayıp soğutmuş olduğumuz brokolilerin üzerine ilave edelim. Ve de damak zevkimize göre baharat ilavesi yapalım. Ben sadece toz tatlı biber ve de acı pul biber kullandım. Birazcık da göz kararı tuz ekleyelim. Son olarak ise 3 dolu yemek kaşığı mısır unu ilavesi yapalım. Ve malzemelerimizin hepsini bir araya getirdikten sonra şimdi bir kaşıkla, spatula ile veya elimizle güzelce harmanlayalım. Bu aşamada karıştırdıkça ununun az geldiğini düşünürseniz eğer bir yemek kaşığı kadar daha ekleyebilirsiniz. Şöyle artık hazır oldu. Şimdi geçelim pişirme aşamasına. Bunun için uygun bir tavayı ocağa alalım ve içerisine bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ve de 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim. Ve yağ eridikten sonra hazırladığımız karışımı tavanın içerisine alalım. Eğer tavanız büyükse tamamını tek seferde pişirebilirsiniz. Ben 2 defa ayrı ayrı pişirmeyi tercih ettim. Çünkü çok kalın olmasını istemedim. Üzerinden şöyle bastırıp tamamen düzleştirdikten sonra tavanın kapağını kapatalım ve orta ateşte kızarmasını bekleyelim. Ortalama 3-5 dakika içerisinde yeterince kızarmış olmalı ama yine de tamamen emin olmak için bir spatula ile kontrol edebilirsiniz. Kızardığını düşündüğünüzde ise üzerine bir kapak veya servis tabağı çevirip yemeğimizi ters yüz yapalım. Şimdi yemeğimizi tekrardan tavaya almadan önce mutlaka birazcık daha yağlayalım ki kızarırken yanmasın. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim, beni her nerelerden takip ediyor iseniz bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Veya tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yoruma yazmayı unutmayın. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için her birinize derinden teşekkürlerimi bildiriyorum.
Ve mısır unlu brokoli tavamız artık servise hazırdır. Çok az malzemeyle farklı bir lezzet. Umarım sizler de dener ve de beğenirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, yorum yazmayı ve de tarifimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yepyeni videolu tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde aktifleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.